Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, lezzetli bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle arasına girecek olan harcı hazırlıyoruz. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağımı tavama aldım ve güzelce ısıttıktan sonra rendelediğim 2 adet orta boy havucumu ilave ediyorum ve güzelce havucun rengini vermesini ve çiğ tadının geçmesi için kavuruyoruz. Evet, havuçlarımı güzelce kavurdum. Şimdi küçük küçük doğradığım 2 adet pırasamı ilave ediyorum ve aynı şekilde onu da güzelce kavuruyorum. Pırasalar kavrulurken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Pırasalar gayet güzel kavruldu. Şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için 1 tatlı kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığının ucuyla karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Burada tuzu lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, iç harcımızı hazırladık. Şimdi soğuması için kenara alıyoruz ve ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu aşamada büyük bir cam kaseye 6 adet yumurta, 1 paket krema, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağını özellikle az kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kremada zaten yağ bulunuyor. 1 çay kaşığı tuz da ilave ettikten sonra ilk etapta 1 yemek kaşığı. İkinci yemek kaşığında kararsız kalmıştım ama daha sonra tekrar 2 yemek kaşığı ekledim. Yani toplamda 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. 1 paket kabartma tozu da ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, sıvı harcımı karıştırdım. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra küçük küçük doğradığım bayat ekmeklerimi içine ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte karıştırarak ekmeklerimin ıslanmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, ekmeklerimi güzelce karıştırıp ıslattıktan sonra şimdi kapağını kapatıyoruz ve bir 15-20 dakika bekletip ekmeklerimizin iyice şişmesini sağlıyoruz. Ekmeklerimi 20 dakika beklettikten sonra ikinci yemek kaşığı unumu da ekliyorum ve tekrar karıştırıp tabanını tereyağlı yağladığım tepsime yarısını döküyorum. Döktüğümüz harcı tepsinin her tarafına yayıyoruz. İnce bir katman oluyor. İlk etapta az olur diye düşünmeyin. Kesinlikle çok güzel kabarıyor ve böyle daha videonun sonunda da göreceksiniz. Gayet istediğimiz kalınlığa geliyor. Evet, birinci katı yaydıktan sonra şimdi iç harcıma çok yakışacak olan 150 gram beyaz peynirimi ufaladıktan sonra ekleyip karıştırıyorum. Evet, karıştırdığım iç harcımı şimdi birinci katımın üzerine böyle serperek yerleştiriyorum.
Bu tarif için dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynir yerine kıyma da çok yakışıyor. Onu da tavsiye ederim. Ama o zaman biraz daha salça katmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle bu tarif kek ya da börek gibi değil de böyle kiş gibi yumuşak, ıslak ıslak bir tarif. Evet, pırasalı harcımı güzelce her tarafına yaydıktan sonra şimdi ikinci katmanını gene aynı şekilde böyle dağıtarak serpiştiriyorum. Burada ince olması önemli değil. Önemli olan bütün pırasaların üzerinin kapanması gerekiyor. Evet, tarifimizin ikinci katmanını da yerleştirdikten sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum ve üzeri böyle hafif sarımtırak olana kadar pişiriyorum. Evet, pırasalı tarifimizi fırından çıkardım. Pırasalı tarif diyorum. Buna ne isim koymam gerektiğini bilemedim açıkçası. Sizden özellikle yardım istiyorum. İsmi ne olsun? Aşağıya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tarifimi üzerine tekrardan kaşar peyniri serpiyorum ve çörek otu, susam da serptikten sonra tekrar fırına gönderip bu sefer peynirlerim güzelce eriyip nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pırasalı ve bayat ekmekle yaptığım tarifim fırından çıktı. Şimdi sizin için sunum yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte bayat ekmeklerimizi değerlendirebileceğiniz çok lezzetli pırasalı bir tarif paylaştım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kıvamı börek gibi değil de daha çok böyle kiş gibi oldu. Bunu bu şekilde hem kahvaltıda hem de ana yemeğin yanında da garnitür olarak tüketebilirsiniz. Hemen şimdi sizin için şöyle kestiğim tadına bakmak istiyorum. Islak ıslak bir tarif ve inanılmaz lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanın yemelere doyamıyorsunuz. O kadar lezzetli. Anlatamam size. Altı da çok güzel pişti. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. İçinde bayat ekmek olduğunu asla kimse anlamayacak, emin olabilirsiniz. Muhteşem. Wow. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.